Arkadaşlar hepinize merhaba. Tamamen yenilenen Peugeot 3008'de birlikteyiz. Daha önce ilk tanışma videosu yapmıştık. Şimdi detaylı bir testten geçecek aracımız. Aracı bize tahsis eden Peugeot Mara'da çok teşekkür ediyorum ve anahtarla hemen başlayalım. Anahtarımız bu şekilde, güzel bir anahtarımız var. Araçtan uzaklaştığımızda kapıları kapatıyor. Hemen şimdi ben kapılarını açayım. Kapılar açıldığında görsel bir şov yapıyor arkadaşlar. Şöyle uzaklaşayım. Kapılarım otomatik olarak kapandı. Yine görsel şovumuz devam ediyor. Kilitleme düğmesine tekrar bastığımda hem önde hem arkada güzel bir karşılama yapıyor araç sizlere. Şimdi isterseniz hemen tasarıma geçelim. Aracın ön tasarımına baktığımızda çok şık, modern bir hat görüyoruz arkadaşlar. 3008 yazımız burada bulunuyor. Altında yeni logomuz bulunuyor ve biraz daha bakın burada girintiler var. Bu da 3 boyutlu bir güzel bir tasarım olmuş. Ön kameramız ve radarımız burada bulunuyor. Aracın ön tasarımında gerçekten modern hatlar görüyoruz. Arka tarafa doğru biraz daha geldiğimizde büyükçe bir ön camımız var. Tabii ki önde de kameramız bulunuyor. Silecekler neredeyse gözükmüyor ve sileceklerde bakın su fıskiyesi sileceklerin üzerine yerleştirilmiş. Yan tarafta Peugeot logomuz var. Havalandırma çıkışlarımız ve 215-55-19 inç çapında çok şık lastiklerimiz bulunuyor. Aynaların üzerinde bakın hemen şöyle göstereyim, karşılama ışığımız ve kameramız da bulunuyor ve tabii ki dönüşlerde sinyalimiz burada yanacak. Aracın kapılarını açmak için veya kilitlemek için elinizi buraya koymanız yeterli. Üst tarafa gelecek olursak tavanın üzerinde güzel bir hat var ve tabii ki cam tavanımız bulunuyor. Balık sırtı antenimiz ve spoilerimiz çok şık duruyor. Spoilerde güzel bir detay var. Şöyle hemen size göstereyim. Altında Vortex jeneratörler bulunuyor ve bunlar aerodinamik bir katkı sağlıyor. Aracın sürtünme katsayısı bu arada 0.28. Arka tarafta herhangi bir silecek bulunmuyor ve arkada şöyle göstereyim. Spoiler'i andıran güzel bir tasarım bulunuyor. Kapı altlarımızdaki plastik parça aşağıya doğru uzayarak kirli havalarda şöyle göstereyim, paçalarınızın kirlenmesini önlüyor. Aracın cam fitilleri bakın neredeyse yok, yani yok gibi. Fakat şöyle içeride aslında aracı da yıkattığımda özellikle sordum, herhangi bir problem oldu mu, burada bir su birikmesi oldu mu diye. Olmamış. Bunun da bilgisini vereyim. Bu da şık, farklı bir görünüm katmış araca. Arkada daha sade, daha küt bir tasarım var. Ortada Peugeot yazımız, 3008 yazımız ve sağ tarafta hibrit yazımız bulunuyor. LED aydınlatmalar çok şık duruyor ve şöyle arkadan baktığımızda yine spoilere şu uzantılar benim çok hoşuma gitti açıkçası ve hemen şöyle göstereyim, tabii ki stop lambalarımız ve sensörlerimiz de burada bulunuyor. Şimdi aracın altına bakalım. Aracın arka aksına baktığımızda torsiyon çubuğunun olduğunu görüyoruz ve egzoz neredeyse gizli ve aracın altı tamamen kapatılmış durumda. Yakıt depomuz 55 litre. Şöyle tekrar size yandan aracı göstereyim. Fastback bir tasarım hakim. Tavan arka tarafa doğru alçalıyor. Benim bu tasarım çok hoşuma gitti. Şuradaki cam parça da çok güzel. Sadece şurası dışarıyı gösteriyor. Hemen onu da göstereyim size. Bakın şöyle kelebek bir camımız var fakat buradaki tasarım çok güzel olmuş. Genel anlamda ben aracı beğendim. Yine burada da bakın aerodinamik parçalarımız bulunuyor. Tabii ön tarafta sensörlerimiz, şu özellikle yan taraflara yerleştirilmesi bu sensörlerin çok şık gözüküyor arkadaşlar. Şık gözükmesiyle tabii ki kalmıyor. Aynı zamanda şehir içerisinde de size emniyetli sürüşler vaat ediyor. Şimdi isterseniz aracın içine doğru geçelim. Kapı kolunun üzerinde ve iç döşemede güzel bir kumaş kullanılıyor arkadaşlar. Bu kumaş kir tutmama özelliği var ve aynı zamanda leke çıkma özelliği bulunuyor. Ambiyans aydınlatmalarımız burada bulunuyor. Tabii ki fokal ses sistemi. Şöyle göstereyim, malzeme kalitesi burada yumuşak, burada yumuşak plastik. İç tarafta benim çok sevmiş olduğum burada kadife döşeme bulunuyor. Peugeot yazımız, masaj özellikli, hafızalı, baldır desteği de çok güzel olan koltuklarımız var burada arkadaşlar. GT donanımda ısıtma ve soğutma özelliği de geliyor. Pedallarımız bu şekilde.
Körükten daha önce bahsetmiştim. Burada biraz daha körüğü ön tarafa koymuşlar. Gözüme bu sefer daha az battı diyebilirim. Bakın şurada arkadaşlar bir anahtar ikazı var. Anahtarınızın pili biterse anahtarı buraya yanaştırıyorsunuz. Aracı çalıştırmak için çalıştırma düğmesine basıyorsunuz elbette. Direksiyon tasarımına geçelim. Direksiyonda üst taraf kesik, alt tarafta GT yazımız var. Benim çok hoşuma gitti. Sol tarafta adaptif hız sabitleme, sağ tarafta multimedya tuşlarımız var ve bakın burada pedal shift'lerimiz var ve olması gerektiği gibi direksiyona monte edilmiş. Aracın içine geçtiğimizde ilk dikkatimi çeken unsur vites seçicinin farklı yere konumlandırılması olmuş. Bu bize ne sağlamış? Buradaki konsolda biraz daha yer açmış bize. 21 inçlik bir ekranımız var. Sürüşte bol bol değineceğim. Çerçevesiz bir geri görüş aynamız. Bir adet burada güneş gözlüğü kabımız var ve içi güzel bir şekilde kapatılmış. Güneşliklerdeki aynamızın ışıklandırması yine LED. Yan tarafta da LED ışıklandırmalar kullanılmış. Işıklandırma sistemimiz dokunmatik olarak açılıp kapanıyor. Sunroofumuzun perdesi bakın şu şekilde tek tuşla açılıyor, kapanıyor ve burada bir ambiyans aydınlatması var. Bu ambiyans aydınlatmasının rengi değişiyor arkadaşlar. Sürüş modunuza göre hemen onu göstereyim size. Spor'a aldım, yeşil oldu. Tekrar normale aldım, mavi oldu. Eko'ya aldım, biraz daha böyle turkuaz rengine döndü. Şimdi perdemizi açalım. Sunroofumuzu da açalım. Bakın burada perdesi çıktı ve şöyle göstereyim size. Bir karıştan biraz daha fazla bir açıklığa sahip. Öndeki ambiyans aydınlatmalarını da hemen şöyle çekimlerini alayım. Normal ve sporda yeşil oluyor arkadaşlar. Burada bir iToggle ekranımız bulunuyor. 10 tane farklı menüyü buraya kısa tuş olarak atayabiliyoruz. Ana ekrana buradan geliyoruz. ADAS ayarlarına buradan geliyoruz. Aracın ayarlarını, uygulamaları, yardımı veya şöyle tarih ve saati alarak buraya güzel bir saat alabiliyorsunuz. Diğer menülerde ekran yansıtma özelliği, telefon bağlama özelliği ve navigasyon geliyor. Klima ayarlarımız dijital olarak yapılıyor. Hemen onlardan biraz bahsedeyim. Sürücü koltuğunda bakın soğutma özelliği, ısıtma özelliği. Yine yolcu koltuğunda da ısıtma ve soğutma özelliğimiz bulunuyor. Hava kalitesine geldiğimizde hava kalitesini ölçüyor. Ön camları çalıştırdığınızda iç sirkülasyonu açıyor ve aynı zamanda aracı geri manevra yapmak için vitesi R'ye aldığınızda otomatik olarak iç sirkülasyonu başlatıyor. Koltuklardaki masaj özelliğinden biraz bahsedeyim. Koltuğun üzerinde bulunan masaj tuşuna bastığınızda, bu arada koltuğun diğer özelliklerinden de bahsedeyim. Araca bindiğinizde yan taraflar şişiyor arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde sizi sarıyor. Onun buradan ayarını arttırıp kapatabiliyorsunuz. Yan destek ayarlarını yapabiliyorsunuz. Masaj ayarlarına gelebiliyorsunuz. Burada kedi patisi, dalgalı, bir de esnetme olarak 3 tane modumuz bulunuyor. Burada bir kablosuz şarj ünitemiz bulunuyor. Çalıştırma tuşumuz bu arada burada, eğer bahsetmediysem ondan da hemen bahsedeyim. Sağ tarafta bir gözümüz var. Bu gözün içerisinde USB-C çıkışımız ve 12 volt soketimiz bulunuyor. Bu biraz daha sürücü değil de yolcu odaklı olmuş arkadaşlar. Torpido gözünü açalım. Bakın burada bir kalemliğimiz var ve kadife ile kaplanmış. İçinde de bir aydınlatması bulunuyor. Malzeme kalitesi olarak yumuşak plastik. Bakın ne kadar yumuşak olduğunu şöyle göstereyim size. Kumaş kaplamalar çok hoş. Ambiyans aydınlatmaların böyle kavisli olarak gelmesi benim çok hoşuma gitti açıkçası. iToggle ekranının hemen altında kısa yol tuşlarımız bulunuyor. Bunlarda gözünüzü yoldan ayırmadan arka cam rezistansını, iç hava sirkülasyonunu açmanızı sağlıyor. İç hava sirkülasyonumuz dışarıdan gelen hava kirli ise otomatik olarak da devreye giriyor. Burada bir termosluğumuz bulunuyor. Sürüş modlarını buradan seçiyoruz. Dörtlülerimiz, ses açma tuşumuz. Bakın hissiyatı çok güzel. Üzerine bastığınız zaman sesini kısıyor. Elektrikli bir park frenimiz ve kelebek şeklinde açılan soğutma özelliği olan, bakın şu anda 23 dereceye ayarlı olmasına rağmen buraya soğuk bir hava geliyor. Şöyle göstereyim. Burayı da ister çıkartır, ister de farklı yerlere koyabilirsiniz. Mesela ben ruhsatı buraya koydum. Gayet kullanışlı. Baldır destekleri de bu arada çok güzel. Şöyle göstereyim. Koltukta kesinlikle rahat ediyorsunuz. Peugeot'un amblemi bulunuyor ön koltuklarda. Bu da şık olmuş. Şöyle göstereyim. Bu arada bagajı açmak için 2 defa basıyoruz. Aracın bir alarm sistemi var arkadaşlar. Onu buradan kapatabiliriz. Burada da yine bir cepliğimiz bulunuyor. Bakın buradaki malzemeler yine kumaşla kaplanmış. Trim sesini azaltacaktır. Gelelim arka koltuklardaki yaşam alanına. Diz mesafesi yeterli. Baş mesafesi
yeterli. Burada herhangi bir problem yok. 4 tane el tutamağım bulunuyor. Işıklandırmalar dokunmatik olarak yine çalışıyor. Arka koltuklarımızda ısıtma özelliğimiz var. Burada bir hava çıkışı. Alt tarafta 12 volt soketi ve USB-C çıkışlarım bulunuyor. Yine bir malzemeliğimiz burada bulunuyor. Arka koltuklarda yine bir malzemeliğimiz var. Koltuklarımız deri. Gerçekten çok güzel. Burada termosunuzu koyabilirsiniz veya tabletinizi koyabilirsiniz. Arkaya bir erişim bulunmuyor gibi gözüküyor ama var. Şurada bir ipimiz var. Bunu çektiğimizde hop arka tarafa erişebiliyoruz ve burada tabii ki uzun yüklerinizi de taşıyabiliyorsunuz. Şaft tüneli neredeyse yok denecek kadar az. Şöyle ortaya da geçeyim. Burada da herhangi bir problem yok. İniş çıkış desteği vardı. Koltuk biraz geriye ayarlı. Sağ taraf şu an benim ayarımda. Bakın onda bile herhangi bir problem gözükmüyor. Gelelim buradaki malzeme kalitesine. Burada sert plastik, kumaşımız güzel duruyor. Kol dayaması yumuşak ve deri. Bir malzemeliğimiz bulunuyor. Fokal ses sisteminin hoparlörü burada bulunuyor. Camımızı açalım. Tek tuşla açılıyor tabii ki. Ama tam açılmıyor. Onu da burada göstermiş oldum. Özetle arka tarafta güzel bir yaşam alanı var. Şimdi isterseniz bagaja geçelim. Bagajımızı elbette anahtar üzerinden açabiliriz ama tabii ki şöyle göstereyim, doğru hareket bu. Öne doğru bir tekme atıyorsunuz ve bagajımız açılıyor. Toplamda 520 litrelik bir bagaj hacmimiz bulunuyor. GT donanımda tabii ki elektrikli olarak bagajınız açılacaktır. İlk olarak malzeme kalitesiyle başlayayım. Güzel şık bir malzeme var arkadaşlar burada. Kanca karşılıklarımız bulunuyor. 4 adet sağ tarafta ve sol tarafta malzemelerinizi koyacağınız bir alan var. Yükleme eşiğimiz düz. Bagaj kapağını şöyle göstereyim. Kaldırdığınızda mekanizma var ve bu bagaj kapağını bu şekilde tutuyor. Yedek lastiğimiz yok. Tamir kitimiz bulunuyor ve iç tarafta bakın yine kapatılmış durumda. Bu ses yalıtımını kesinlikle etkileyecektir. Şimdi panzotumuzu şöyle çıkartalım. Bunu dışarıya alalım çünkü alt tarafa sığmıyor arkadaşlar. Koltuklarımızı yatıralım. Burada 1480 litrelik bir bagaj hacmi sizi bekliyor arkadaşlar. Gayet kullanışlı, herhangi bir yükseklik bulunmuyor. Bagajda bir adet aydınlatmamız ve bir de lastiğimiz bulunuyor. Bu da hoş olmuş. Şimdi bir sıkışma testi yapalım. Bastım, şuraya koydum. Algıladı. Güzel, durdu. Şimdi yukarıya kaldırdığımda kendisi kalkmaya devam ediyor. Bu da hoş olmuş. Bu arada bagaj kapağımızı hemen şuradan da açabiliyoruz. Onu da göstermiş olayım sizlere. Gelelim motor kaputuna. Motor kaputunu açmak için 2 defa çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Herhangi bir burada mandal dil yok arkadaşlar. Kaldırıyoruz. Ne yazık ki amortisör de bulunmuyor. C segmentinde normal fakat amortisör olmasını isterim ben. Her zaman söylüyorum. Burada güzel bir yalıtım malzemesi var. Arka tarafta yine güzel yalıtım malzemelerimiz bulunuyor. Motorun sesini de biraz olsun duyuyorsunuz. 3 silindirli 1.2 litre 136 beygir gücünde ve 230 Nm torka sahip güzel bir motorumuz var. Aynı zamanda hibrit sistem bulunuyor. Hibrit sistemde 15.6 beygirlik bir motorumuz var ve 51 Nm tork sağlıyor bize. Şanzımanımız EDCS 6 arkadaşlar. Belçikalı Punch Powertrain tarafından yapılmış. Güzel bir şanzıman. Sürüşte mutlaka değineceğiz tabii ki. DT2 kodlu ve yağlı tip çift kavrama bir şanzımana sahip. Şimdi hemen şöyle kapatalım. Seste nasıl bir değişiklik var onu görelim. Şunu da belirteyim. Kapatılması gereken her yer kapatılmış. Herhangi bir problem yok. Ve ses yalıtımı gayet iyi. Arkadaki ışıklandırmaları göstereyim. Fren lambası, dörtlüler, ışıklar, arka sis farı. Şöyle bir de geriye alayım. Şimdi sis farlarımızı kapatalım. Siz de lütfen gerekmedikçe kullanmayın. Işıkları şöyle göstereyim size. Selektör, sinyal, dörtlüler, ön sis farlarımız. Yola çıkmadan ekranı da biraz size göstereyim şurada arkadaşlar. Bakın şu anda geri görüş kamerasını görüyoruz. Direksiyonu çevirdim. Kamera da döndü. Sola döndüm. Bu arada direksiyonda bir güzel bir yumuşaklık var burada. En sonda ön kameraya geçtim. Arka kameraya geçtim. Diğer kameralara bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Bakın direksiyonu çevirdiğinizde lastiği görebiliyorsunuz. Bu da güzel. Kaldırımlara sürtmezsiniz, çarpmazsınız. Yine güzel bir özellik. Şuradan arka kameranın temizliğini yapabiliyorsunuz. Bastığınızda arka kamerayı temizliyor ve sensörlerin ses şiddetini de buradan
ayarlayabiliyorsunuz. Ben netliğini çok beğendim. Buradaki ekranın kesintisiz olması yine çok hoşuma gitti. Artık test sürüşüne geçelim ve aracımızı çalıştıralım. Detayları artık sürüşte paylaşayım. Çok fazla detay var. Uzun basmamız gerekiyor çalıştırmak için. Bastım, çalıştırdım. İniş çıkış desteği olduğu için öne doğru koltuk geldi. Yan destekler şişti. Emniyet kemerimizi bağladık. Şöyle telefonumuzu da şarja koyalım. Şarj olmaya başladı ve alt tarafında bir ışık yandı. Yeşil ışık yandı. Gayet güzel. Klima ayarlarıyla çok fazla uğraşıyoruz. Burada ben şöyle göstereyim size. 23 dereceye ayarladım ve ben bunu buraya hafızaya aldım. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Hemen göstereyim uygulamalı olarak. Şöyle yapıyorsunuz. iToggle'a uzun basıyorsunuz. Bastığınızda bakın burası aktifleşiyor. Klima bakın şöyle açık değil. Autosoft, normal ve yavaş ayarı var. Ben oto yavaşı seçtim. Klimayı kapattım. Senkronizasyonum açık. Tekrar şuradan bastım. Ayar değiştiği için bastım. Ekranım geldi. 24'e bastım. Bakın 24 derece sıcaklık burada otomatik olarak ayarlandı. Bu bize kolaylık sağlayacaktır. Vitesimizi R'ye aldık. Ekran kalitesinin güzel olduğunu söylemiştim. Şöyle çıkalım. Bakın nereye gideceğimi gösteriyor. Arka kamera bu arada açı alıyor. Şimdi vitesimizi D'ye aldık. Yine ön tarafta bakalım açı alıyor mu? Evet, ön kameramız da sağa sola dönüyor. Gayet güzel. 360 derece kamera sistemimiz güzel çalışıyor. Geri geldik, yaklaştık. Burada güzel bir şey var. Şurada bir direk var. O direğe doğru yanaşalım. Yanaştım. Arkadaşlar bakın. Şimdi görüntünü evet yukarıdan geldi. Şuradan da mesafeyi gayet güzel kestiriyorsunuz. Şu an yakın olduğunun uyarısı geldi. Artık çarpmadan yola çıkalım. Kapılarımız otomatik olarak kilitlendi. Sevdiğim bir özellik benim biliyorsunuz. Önümde şu anda navigasyon ekranı var. Buradaki ekranlar gerçekten iş görüyor. Bir diğer ekranım bu arkadaşlar. Burada şarj olma, deşarj olma durumlarını gösteriyor. Bakın şu anda sadece elektrik motoruyla gidiyorum. Kırmızı ışıkta durmuşken hemen diğer ekranı göstereyim size. Diğer ekranımız bu şekilde. Hemen yakıtımızı sıfırlayalım arkadaşlar. Çekimlerden dolayı biraz yüksek bu. Şöyle sıfırladım. Bundan sonra sıfırlamayacağım. Devam edeceğim. Diğer menümüz bu şekilde. Daha sade. Burada gaza bastığınızda power, gazdan ayağınızı çektiğinizde şarj durumunuzu gösteriyor sizin. Yolda ara ara çekimlerini alırım. Hatta hemen alayım. Bakın power ekranı. Gaza bastıkça artıyor. Bir devir saati yok. Ayağımı gazdan çektiğimde şarj seviyesini gösteriyor ve güzel bir ses geliyor arkadaşlar. Aracımızda adaptif hız sabitleme sistemi var ve durma kalkma özelliği de bulunuyor. Elektronik park frenimizde auto hold özelliği yok fakat şöyle bir şey yapabilirsiniz. Asiste bastım, OK'ye bastım. Evet şu anda devreye aldım. Önümdeki aracı takip ediyor. Hız uyarısı geldi. ADAS'tan bunu otomatik olarak silebilirsiniz. Her aracı kullandığınızda ilk binişte bu ayar açık. Avrupa'da da böyle arkadaşlar. Türkiye'de bu şekilde, bilginiz olsun. Şimdi ileride kırmızı ışık yandı. Sol şeride geçeyim. Bakın öndeki aracı gördü. Frene basmayacağım. Evet. Bu arada şarjını da yaptı. Güzel bir şekilde durdu. Evet. Yeni durdu hatta, öyle söyleyeyim. Çok tatlı, güzel bir duruşu var. Şu anda ayağımı ne gaza ne frene basıyorum. Böylelikle auto hold özelliğini yapmış oluyor. Yeşil ışık yandı. Öndeki araç hareket etti. Gaza bastım, çektim. 45'e ayarlıydı. 45'e kadar devam edecek kendisi. Bu arada hızlanmaları şöyle yapıyor. Eco modda kullanırsanız aracınızı daha yavaş hızlanıyor. Normale aldığınızda biraz daha hızlı hızlanıyor. Spora aldığınızda ise daha da hızlı hızlanıyor. Bence güzel düşünülmüş. Sizin sürüş tarzınıza göre değişiklik sağlıyor. ADAS ayarlarından bahsetmiştik. Şimdi şuradan iToggle'dan hemen uygulamalara geldim. ADAS'a geldim. ADAS'ta şöyle aşırı hız uyarısı var. Bunu kapattım, onayladım. Bir sonraki çalışmaya kadar bana herhangi bir uyarı vermeyecek. Tekrar hız sabitlemeyi açtım. Şöyle biraz daha hızlanayım. Evet, hızlandım. Okey dedikten sonra asiste bastığınızda bakın arkadaşlar burada direksiyon simgesi çıkıyor. Hızımı arttırdım. 50'ye aldım.
şeridi okuyor ve kendisi gidiyor. Küçük de olsa bir viraj var. Bakalım kendisi dönebilecek mi? Evet, gayet güzel bir şekilde döndü. Yarı otonom sürüş arkadaşlar. Direksiyonu bırakmayın diyor. Arada tutmamı istiyor. Tuttum sadece. Trafik olduğu için bakın yavaşladı. Buradan da takip mesafemi uzun, kısa olarak ayarlayabiliyorum. Hemen direksiyonun üzerindeki tuş ile. Eğer araç durdu ve hemen hareket ederse gaza tekrar basmanıza gerek kalmıyor. Bu da güzel. Bu da güzel düşünülmüş. Sürüş pozisyonundan ve görüşten biraz bahsedeyim size. Arkadaşlar ben koltuğumu en alt pozisyona aldım. Boyum 1.85 biliyorsunuz. Öndeki ekran acaba sıkıntı yaratıyor mu diye soran olmuştu. Göz hizamın hemen hemen aynı hizada. Biraz aşağıda arkadaşlar şu anda diğer soldaki kamera. Ben şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Ön tarafla ilgili, ön görüşümle ilgili bir sıkıntı yok. İdeal sürüş pozisyondayım. Kollarım 90 dereceye yakın. Herhangi bir problem yaşamıyorum. Daha önce biliyorsunuz problem biraz olsun vardı. Özellikle ben biraz da uzun boyumla 2008'de sıkıntı yaşamıştım. Fakat bunda herhangi bir problem yaşamadım. Sadece sol tarafta böyle bir çıkıntı var. O da yani boyunuz biraz kısa olursa kısa boylular için o da ayarı var. Sonuçta koltuğunuzu biraz daha yükseğe ayarlayabilirsiniz. Yan görüşler harika. Herhangi bir sıkıntı yok. Önde herhangi bir sıkıntı yok. Arkaya baktığımda kafalıkları indirdiğinizde herhangi bir sıkıntı yok. Yan tarafta kelebekler var. Zaten park manevraları esnasında 360 derece kamera sistemini kullanacaksınız. Kamera sistemleri park esnasında size çok yardımcı olacaktır arkadaşlar. Önümde bir kasis var. Evet, biraz da hızlı geçtim. Size de bahsedeyim, daha önce de kullanmış olduğum için biliyorum. Öğrenmiş olduğum aracın karakteristiğini. Konfor ile sertlik arasında, fakat sertliğe biraz daha yakın, biraz daha sert bir amortisörümüz bulunuyor arkadaşlar. Ben böyle olmasını seviyorum. Araç zaten fastback bir tasarımı var. Neden yumuşak bir amortisör olsun? Tabii ki çok fazla konfordan da ödün vermiyor. Sessiz çalışıyor. Onu da ileteyim size. Biraz bozuk yollara girdim çıktım. Herhangi bir problem yaşamadım. Kornayı da dinleteyim. Farklı bir kornası var. Bakın gaza bastım. Ayağımı gazdan çektim. Şarj oluyor. Güzel bir ses geliyor. Bu arada şarj olurken ne yapmış oluyor? Fren balatalarını siz daha az kullanıyorsunuz. Sadece durmak için bir frene basmanız gerekiyor. Tek pedallı kullanım yok arkadaşlar. Bir diğer akıllardaki soru da vites seçiciye acaba ulaşmada herhangi bir problem yaşar mıyım? Yaşamazsınız. Onu da söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi bende herhangi bir problem olmadı. Sizde de olacağını düşünmüyorum. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Çok güzel çalışıyor. Mesela yanımdan motosiklet geçiyor şu anda. Hemen onu gördü. Motosikletleri özellikle görmesi çok önemli arkadaşlar. Şuradan şimdi navigasyonu açalım. Bu ekranı ön tarafa da alabiliyoruz. Şimdi onu göstereyim size. İster sağdan bak, ister soldan bak. Head-up display'e ihtiyaç kalmamış artık. Ve ekranların parlaklığı, netliği çok güzel. Arkadaşlar hani bir noktayı, bir hususu sizlere belirtmek istiyorum. Aracı beğendiysem gerçekten beğendim. Beğenmediysem beğenmediğim özellikleri söyleyeceğim. Daha önce söylemiştim. iToggle ekranının altındaki tuşların hepsinin böyle bir anda hareket etmesinden hoşlanmamıştım. Yine onu da tekrarlayayım, bu videoda da belirtmiş olayım. Ayrı ayrı olsa daha şık, daha güzel olurdu. Şimdi diğer ekrana geçelim. Bu da çok güzel. Bakın şu anda içten yanmalı motor çalışıyor. Şurada gözüküyor. Alt tarafta da batarya seviyesini gösteriyor. Kendi evimizin oradan aşağıya doğru yaklaşık 1 kilometrelik bir bayır var. Orada tamamen bataryaları şarj etti. Bataryadan da biraz bahsedelim. 0.4 kWh'lik bir bataryamız var arkadaşlar. Bataryanın ağırlığı 12.1 kilogram. 48 volt teknolojisine sahip hibrit bir araçtayız. Acaba hibrit mi? Yoksa mild hibrit mi? Şimdi mild hibrit, mikro hibrit, tam hibrit, full hibrit, ortalık çok karıştı. Arkadaşlar mild hibrit bu araç. 48 volt teknolojisiyle. Fakat potansiyeli var. Şöyle söyleyeyim size. Nasip olur ileride gösteririm size. 60 ile giderken hız sabitlemeyi açtım ve 60 ile sadece elektrik motoruyla gidiyor. Yeter ki bataryalarınız dolu olsun. Neden mild hibrit diyorum? Çünkü bataryanın kapasitesi 0.4 kWh. Biraz bir araştırma yaptım. Normalde mesela mild hibritler işte sadece elektrik motoruyla gidemez diyor ama bunda
gidiyor. Yani biz şöyle diyelim, batarya kapasitesiyle mild hibrit çalışmasıyla hibrite biraz daha yakın. Bu mild hibrit sistemi şöyle çalışıyor. Motora değil de şanzımana direkt olarak bağlı, şanzımana güç veriyor. Herhangi bir problem yaşamadım dur kalk trafikte. Bayır çıktım, bayır indim, herhangi bir problem yaşamadım. Şu ana kadar görmüş olduğunuz gibi yoğun bir trafikte kullanıyorum. Herhangi bir vurma, tepme yok. Yüksek hızlarda bakacağız aracın tepkilerine. Aracın farlarından da biraz bahsedeyim size. Pixel LED farlarımız var arkadaşlar. Allure donanımda LED farlar geliyor. GT donanımdaysa Pixel LED farlar geliyor. Bu farlar öndeki aracın durumuna göre, eğer karşıdan bir araç geliyorsa o tarafı kısıyor. Yolun aydınlatılması gereken yerlerini sadece aydınlatıyor. Şu an içten yanmalı motor devrede arkadaşlar. Hem bataryalarımız şarj oluyor hem aracımız ufak ufak hareket ediyor. Rejenerasyon seviyesini ayarlayamıyorsunuz. Standart bir şekilde ayarlanmış. Fakat bu zamanla alışacağınız bir durum. Biraz böyle alışmak gerekiyor. Yani ilk ben kullandığımda mesela ayağımı erken gazdan çektim. Hop istediğimden önce durdu. Biraz böyle ayağınızı gazdan çektiğinizde fren hissiyatı beklediğinizden ilk başta böyle fazla gelebilir. Bunu söylemiş olayım. Şu anda başlangıçtan beri 4.3 kilometre elektrik desteği almışız. Yakıt ortalamamız şu anda 7'ymiş. Ara ara da bunlardan bahsedeyim. Ortalama hızımız 23'müş. Yani şehir içerisinde en yoğun trafiklerden birini yaşıyoruz şu anda. Aracımızın ağırlığı 1573 kilogram, 1.2 litrelik hibrit üniteyle desteklenen bu motor aracı kaldırır mı? Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. İngiltere'nin sayfasına girdim. Dedim ki acaba ülkemizde mi sadece 1.2 litre hani vergi sistemlerinden dolayı? Hayır, Avrupa'da da 1.2 litrelik hibrit motorla satılıyor bu araç. Avrupa'da ekstra plug-in hibrit yani şarj edip hibrit olarak aynı zamanda kullanabileceğiniz bir model var. O biraz daha güçlü tabii. Fakat o ülkemize gelmeyecek. Neden gelmeyecek? Fiyatı yüksek olacak. İşte vergi avantajlarından faydalanamayacak gibi durumlar. Bu arada koltuklardan biraz bahsedelim. Şimdi ben elimi artık alıştı elim. Şöyle sol tarafa aldım. Düğmeye bastım ve bakın yan destekleri burada gösterdi. Şurada yan desteklerini hop arttırdım. Ne yapacak? Şuralar hemen şişecek. Zaten bu ayarlıysa araca ilk bindiğinizde otomatik olarak oralar bir şişiyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Kedi patisi var. Dalgalı, esnetme, bel, omuzlar. Oo, bayağı varmış. Ben az önce bunları seçememişim. Esnetme vesaire. Şimdi daha önce kedi patisini denemiştim. Şimdi dalgalıyı deniyorum. Dalgalı dedim. Burada da seviyesi ayarlı. Masajımı yapıyor. Hoşuma gitti. Koltukların yan desteklerini, yan tutuşlarını beğendim. Soğutma özelliğinin olması da özellikle yaz aylarında çok işe yarayacaktır. Elinizin biraz alışması lazım masaj düğmesini bulmak için. Bulduktan sonra herhangi bir problem yok. Fiziksel tuşun olması da güzel olmuş. Menülerle uğraşmıyorsunuz. Ben biliyorsunuz normalde iklimlendirme sistemi içinde dijital tuşlardan ziyade böyle dijital ekranlardan ziyade çevirmeli tuşları daha fazla seviyorum. Fakat Peugeot'da muhtemelen bunları artık göremeyeceğiz. Böyle teknolojik donanımları bizim önümüze sunuyor. Yani çok şükür diyelim, Tesla'da torpido gözünü bile menülerden ya da işte sesli komutla açıyorduk. O kadar değil yani. Evet, solumda araç var. Onun güzel uyarısı geldi. Kör nokta uyarı sistemi güzel çalışıyor. Bu arada solumdaki araç Tesla'ymış. Yani ne kadar güzel bir tesadüf oldu. Tesla Model 3. Wow, Türkiye'de çok fazla olmayan bir araç. Sinyal kollarının kalitesi, silecek kolunun yine kalitesi, hissiyatı güzel. Beğendim. Şehir içi yoğun trafikten çıktım. Yoğun trafikte ne yakmışız? 8 litre yakmış arkadaşlar. 8.1 litre. Yani şöyle söyleyeyim. Bu yoğunlukta bir trafik için bence normal. Fazlasını yakar mı? Çok zorlarsanız yakar. Biraz daha böyle akıcı bir trafik olmuş olsaydı 6-6.5 litreleri görürdük ki ben daha önce bunu gördüm. Hız sabitlememi açtım. Asiste tekrar bastım. Drive Assist devrede. Süratim 70'ti. Onu da 90'a alalım. Burada zaten bakın tabelayı okudu. 90 olduğunu söyledi. Bıraktım. Sistem gayet güzel çalışıyor. Ara ara direksiyonu sadece tutacağım. Müdahale etmeyeceğim ki uyarı vermesin. Önüme bir araç geldi. Onu gördü. Hemen tekrar mesafeyi koruyor. Bir viraj var önümde. Evet bakın hop kendisi dönüyor. Şeridi ortalıyor. Şöyle aynalardan bakıyorum. Şeridi ortalıyor arkadaşlar. Peki direksiyonu tutmazsam ne olur? Şimdi isterseniz ona bir bakalım bu arada. Evet,
direksiyonu bırakmayın dedi. Direksiyon simidini tutun diyor. Direksiyon simidini tutun diye kırmızı uyarı geldi. Direksiyona yakınım şu anda. Şeritte hala tutuyor. Ama ortasında değil. Yani şerit ortalama sistemi çalışmıyor. Fakat döndürdü. Şeritte kalmaya dikkat edin uyarısı geldi ve bıraktı. Başarılı. Apple CarPlay'e bağlandım şu anda. Hemen şuradaki görüntüleri de göstereyim size. Ana ekrana geldiğimde Apple CarPlay'e bastım ve şuradaki netlik çok güzel, çok şık. Herhangi bir takılma problemi görmedim. Google Maps'i açtım. Gayet güzel. Ses sisteminden hemen bahsedelim o zaman. Focal müzik sistemi çok güzel, çok yerinde olmuş. Yani bence bir araçta olması gereken ilk şey belki ses sistemi. Çünkü müzik dinlemeyi ben çok seviyorum araçta. Doya doya bassları böyle alıyorsunuz, tizleri alıyorsunuz. Harika bir ses sistemi var. Ses sistemini beğendim. Apple CarPlay ve Android Auto'ya da bu arada bağlanabiliyorsunuz kablosuz olarak. Şimdi ölçümlerimizi yapalım. 90-55 desibel, 100-56 desibel, 110-57 desibel, 120 de 60 desibel olarak ölçtüm. Gayet güzel, sessiz arkadaşlar araç. Biliyorsunuz 90 km hızlarda 60 desibelle başladığımız araçlar olmuştu. Fakat 120'de 60 desibel bence gayet iyi. Şöyle bir yüksek süratlere çıkayım. Bir de orada durum nedir onu göstereyim size. Hafiften de yağmur başladı. 130'da rüzgar sesi gelmeye başladı. 140. Evet, rüzgar sesi geliyor. Özellikle şurada sol tarafta aynalardan biraz ses geliyor. Onun haricinde rahatsız eden bir düzeyde ses gelmedi. Yakıt ortalamamızdan biraz bahsedelim ara ara. 6.6 litre. Şöyle bir virajlar var. Burada biraz aracı zorlayayım. Gövde salınımı çok fazla yok arkadaşlar. Arkada bağımsız süspansiyon olmamasına rağmen iyi bir performans sergiliyor araç. Evet, güzel yol tutuyor. Fren hissiyatı güzel. Tekrar hızlanıyorum. Evet, yol tutuşu güzel, başarılı. %30. Gayet iyi. Biraz yavaşladım. Yolda da biraz sekmeler vardı. Fakat evet, öndeki araca biraz yaklaşmıştım. Onun uyarısı geldi. Koltuklar güzel tuttu. İyi performans sergiliyor. Yol tutuşu anlamında sizi kesinlikle üzmez. Bunu tekrar iletmiş olayım. Aracın dinamikleri güzel. Spor moddayım. 0-100 yapacağım. Şimdi. %0-100 hızlanmamızı 10.75 saniyede yapmışız. %2'lik bir eğim varmış. Düzeltmesi 9.77 saniye. 10 saniyenin altı iyi bir değer. Fabrika verisi de 10.2 idi. Bence güzel bir değer elde etmişiz. Fren testi yapacağım. Şimdi. Çok güzel durdu. Dörtlerini yaktı. Dörtler yanmaya devam ediyor. 3 saniyede durmuşuz ve fren mesafemiz 40 metre olmuş. Zeminin çok iyi olmadığını söyleyeyim. Daha iyi bir asfaltta kesinlikle daha iyi duracaktır. Zaten siz de görüyorsunuz zemini. Burası uygun olduğu için yaptım. Yoksa otobanda daha iyi bir fren mesafesi elde edersiniz. Şanzımandan biraz daha bahsedecek olursak. Daha önceden biliyorsunuz EAT 8 kullanılıyordu. Ben 0-100 hızlanmalarında biraz daha yavaş buluyordum. Çünkü 100'e çıkana kadar daha fazla vites değiştiriyordu. Çift kavrama olan bu şanzıman benim daha fazla hoşuma gitti. Devir oranları önümde çıkmadığı için bir şey söyleyemeyeceğim. Fakat yüksek hızlarda da aracın herhangi bir sıkıntısını, ne bileyim 6 vites keşke 7. vites olsaydı diyeceğim bir durum olmadı. Şehir içi trafikte de herhangi bir sorun olmadı. Şimdi biraz sileceklerden bahsedeyim size. Silecekleri çalıştırdığınızda su tahliye kanalları sileceğin üzerinde hem iyi bir şekilde temizleme sağlıyor hem de diğer araçları ıslatmıyorsunuz. Şöyle çalıştırayım. Hop. Gayet yeterli. Burada da önümdeki ekranda sileceğin konumu
gözüküyor. Mesela şu anda otomatikte olduğu bilgisi var. Bunlar da güzel özellikler. Ambiyans aydınlatmalarımız havanın kararmasıyla birlikte kendini biraz daha güzel gösteriyor. Spordan normale alayım. Bakın çok hoş. Ben çok beğendim. Kayaların böyle arkasından gelen bir ışık gibi duruyor. Eko'ya aldığımızda da renk bu şekilde. Ülkemizde GT ve Allure donanım olmak üzere 2 tane donanım seçeneği var. Allure aldığınızda anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği 10+10 inç, yani bu ekran ikiye bölünmüş oluyor. Toplamda 20 inçlik bir gösterge ekranınız oluyor. Aktif şerit takip sisteminiz bulunuyor, yani şeritten çıkarsanız direksiyon müdahale ediyor. Acil durum güvenlik frenimiz var. Arka park sensörleri ve kameramız bulunuyor. LED farlarımız ve 19 inç çapında jantlarımızın olduğunu söyledik. GT donanıma geçerseniz, GT'de 21 inçlik panoramik ekran geliyor. Kesintisiz, çok şık, kavisli. iToggle geliyor. Yani buradaki menüler geliyor. Adaptif hız sabitleme sistemi geliyor ve çok güzel çalışıyor. Şerit konumlandırma sistemimiz geliyor. Clean Cabin özelliğimiz geliyor. Piksel LED ön farlarımız ve 20 inç alüminyum jantlarımız geliyor. Donanım olarak bu şekilde. Ben şimdi kısaca aracı size özetleyeyim. Yakıt ekonomisinden de biraz bahsedeyim. Ara ara performanslı kullandım. Bayağı performanslı kullandım. 1-2 defa 0-100 yapmak zorunda kaldım. 7.6 litre şu anda. Ara hızlanmalarda nasıl? İsterseniz ona bir bakalım. Bastım. Vites düşürüşü güzel. 80-120 hızlanmamızda 8.3 saniyede olmuş. Düzeltilmiş zamanımız 7.24. Bence başarılı. 1-2 yeter mi sorusunun cevabını siz bu hızlanma verileriyle alın bence. Son hızını söyleyemeyeceğim ama 201 diye hatırlıyorum. Bir de farklı bir şey deneyelim. El frenini çekersek seyir halinde ne olur onu göstereyim size. Çektim. Çok az tuttu. Çektim ve aracı görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde durdurdu. Bu da güzel bir bilgi olsun sizlere. Renk seçeneklerinden de bahsedelim. İnci siyah, tekno gri, obsession mavi, titan gri, ingora mavi ve okenit beyaz renklerimiz bulunuyor. Aracı biraz özetleyeyim size. Tarzıyla biraz daha farklı olan bir otomobil. Sportif karaktere sahip. Şehir içerisinde motor şanzıman uyumu çok güzel. Ben beğendim. Yakıt ekonomisi anlamında siz de biraz gayretli olursanız 5-5,5 litreleri, 6 litreleri yakalarsınız. Şehir içerisinde akıcı trafikte biraz daha yoğun trafiğe girdiğinizde 6,5-7 litreleri görürsünüz. Ben şu anda ne yaktım ondan da hemen size bahsedeyim. 7.4 litre yaktım fakat bu bir test arkadaşlar. Ben zorladım aracı. Yüksek hızlara çıktım. Birkaç defa 0-100 hızlanma yaptım. Buna şöyle söyleyeyim. 8 litrenin altı iyi bir değerdir. Kendi testlerim için. Kör nokta uyarı sistemi çok güzel çalışıyor. Adaptif hız sabitleme sistemi çok güzel çalışıyor. Panoramik cam tavan standart olması yine güzel bir özellik. Öndeki bu ekranı ve iToggle ekranlarını beğendim. Bu ikinci kullanmam ve kullandıkça bunlara alışıyorsunuz. 1.2 motor şehir dışında yeterli performansı veriyor. Performans anlamında yüzünüzü ne böyle çok güldürüyor ne de aman aman bu araba gitmiyor diyemem. Kesinlikle siz de gördünüz, araba gidiyor yani. Gitmeyecek olsa Avrupa'da dediğim gibi İngiltere'de, Almanya'da bu araç aynı motorla satılıyor. Aracın dış tasarımı çok hoş, çok güzel. Aydınlatma sistemi yine çok güzel çalışıyor. Şu an ben gece sürüşlerini yapıyorum. Ambiyans aydınlatmasına gerçekten hayran kaldım. Masajlı yan destekleriyle çok iyi tutan, nappa deri koltuklarıyla öne çıkan bir araç. Bu arada tabii ki sağ taraftaki yolcu da aynı şekilde aynı özelliklere sahip. 2 tane hafızası bulunuyor. Eksi yan olarak şunu gördüm. Geri vitese taktığınızda aynalar aşağıya inmiyor. Bunun da olmasını isterdim açıkçası. Trim sesi olarak bir problem yaşamadım. Görüş anlamında herhangi bir problem yaşamadım. Peugeot 3008 bir önceki modelindeki, bu arada Peugeot dediğimde ses sistemi devreye girdi. Hey Peugeot, sıcaklığı 20 dereceye ayarla. Sıcaklığı 20 dereceye ayarladı. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Sesli komut sistemi var. 70 ile gidiyorum. Bakın şu anda içten yanmalı motor çalışmıyor. Şu an şarj ediyor aküleri. Bayır aşağı olduğu için. Hafif bir eğim var. Bakalım nerede benzinli motor devreye girecek. Şu an elektrik motoruyla gidiyorum. Gitmeye devam ediyorum. Evet, benzinli motor devreye girdi.
Hibrit sistemde iş görüyor. Özellikle şehir içerisinde daha aktif bu sistem. Şehir dışında da tabii ki uzun yollarda da eğimlerde vesaire motoru kapatarak düz yollarda sadece elektrik desteğiyle giderek güzel bir şekilde yol alabiliyorsunuz. Sadece elektrikli motorla bakalım ne kadar gidebileceğiz. Şöyle hızlandırıyorum. Elektrikli motorla gidiyoruz. Hala elektrikli motorla gidiyoruz. 30 kilometreye çıktığında benzinli motor devreye girdi ve herhangi bir titreşim yok. Günün sonunda beğendiğim bir araç oldu. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Mar Otomotiv'e de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir videoda bana katkıda bulundukları için. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Aracı park ettim ve son yakıt tüketiminden bahsedeyim size. 6.8 litre yakmışız 42 kilometrede. Daha 74 kilometre gidebilirmişiz bu benzinle. 17 kilometrede elektrik desteği almışız. Bu testten de benden bu kadar. Güzel oldu.